Yayında mıyız? Yayındayız. Niye ben böyle duruyorum? Ay sonunda yaptım. Yani farklı bir sahne kurayım dedim size. Tabii bunu kurana kadar saat kaç oldu? Yine geç kaldım. Tabii az solistler geç kalabilir. Böyle diyorum. Saçımı başımı da yapamadım ya. Ayrı oldu şöyle. Galiba bundan sonra yayın günleri cumartesi saçımı şöyle bir taratsam kuaföre fena olmayacak diye düşünüyorum. Bugün böyle pek şekle sokamadım. Evet, çok güzel oldu bu elbise. Ha, daha karanlık bir ortam olur muydu bilemedim. Böyle bir şey yaptım. Şunu azıcık şey yapayım ama ya. Artık kış moduna geçtik. Ben kış moduna geçtiğimiz için ben de böyle kadifeler, tüylü şeyler ki başlamıştım. Biraz ateş de koyalım dedim. Yayının sonunda öpücük atar mıyım? Ya yalnız ben bu ayakkabıyı giydim. Şimdi gözüme çok açık gözüküyor. Hoşuma gitmedi mesela. Keşke siyah giyseydim. Parlak bir tane siyah giyeyim mi? Ha? Ne dersiniz? Çok mu ışıltılı olur? Ne diyorsunuz? Hmm. Yani ben sanki bu böyle çok mat, çok spor kaldı. Ne dersiniz? Farklı bir ayakkabı. Bir dakika. Şimdi deneyeceğiz. Labutenleri getirmeyeceğim. Başka bir tane siyah şey yapacağım. Siyah daha iyi olur gibi geldi. Bu çok parlak. Bu bunun altında. I-ı. O zaman bekleyin. Şimdi mikrofonla gidiyoruz zaten. Benim sesimi duyacaksınız. Ortamı böyle bırakıyorum ama bir ayakkabı almaya evin içinde yürüyorum. Adımlarımı duyuyorsunuzdur. Kapıyı kapatayım çünkü bulunduğum yer sıcaktı. Evet, hala canlı yayını devam ettiriyorum. Neredeyim benim? Şu giyeyim bunu. Aslında rugan da olur. Yanıma alayım. Evet. Geldi. Halılardan şey sesi duyamıyorsunuz. Bir kırmızı teşekkür gelmiş. Teşekkür ederim. Şöyle. Ay, teşekkür ederim. Bu daha mı iyi oldu? Evet. Yani bunları bugün getirmiştim ama yok yani tamam. Tatlı ayakkabılar ama spor kaldılar sanki. Bu daha iyi olacak. Labutinler bence de daha iyi olur. Onları mı giy? Ya tamam. Hadi bugün hazırlanamadık. Tamam. Tamam ama altı kırmızı bunların da bu. Tamam. Bakayım. Galiba buna şey yapacağız. Ha? Yani şimdi zaten bu ayakkabıların kralı. Şunun yanında yani tamam bu da tatlı bir ayakkabı ama evet, labutinleri giyiyorum. Ama benim yeni bir labutin almak istiyorum söyleyeyim yani bu arada. Başka bir renk. Kırmızı güzel ayakkabılarım var ama karar vermiş de değilim ne alsam diye. Krem rengi olabilir herhalde. Evet. Burada da böyle beyaz zemin olması lazım ki ayakkabı ortaya çıksın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
Ben geçen hafta bir masala başlamıştım. Yalnız bunlar da bu çorapla olmadı ya. Yani baksanıza çorabın bu şeyi gözüküyor. Babaanne çorabı gibi oldu. Yani oldu mu şimdi bu çorap? Olmadı. Aa, aa, aa. Ay ne biçim şeyler ya yorumlar. Bir de böyle şey yapıp. Neyse gerçi ben dedim ya bu çorap renginden emin değilim şimdi. Evet. Şöyle bir şey geçen hafta ben bir şey Fransız masallarına başlamıştım. E, Blondin ve Brunette. Acaba buna devam etsek mi dedim. Çünkü fazla da şey değil bu devam ediyor. Sonra ne olacağını gerçi bayağı uzun. Ama bari parça parça ben bunu devam ettireyim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yoksa başka bir masal mı okusak? Topuklu terlik. Oho. Hmm. Evet, ben bugün başka bir masal kitabı alıyorum. Bu ateşler falan ne masalı okuyalım? İran masalı okuyayım diye düşünüyorum. Bir İran masalı okuyayım. Ne okuyacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, biraz uzun ama prensesi uykusundan uyandıran sığır çobanının öyküsü. Ya da ateşli bir tane bir masal bulursam başlığında ateşler falan olan onu da okuyabilirim. Hmm. Evet şey okuyacağım. Çok uzun bir masal okumayacağım. Artık hafta içi de belki masal gecesi yayınları yaparım diye düşünüyorum. Adım Nadir mi? Yes. Hazine bulan çobanın öyküsü. Değil mi? İran masalı değişik olabilir. İlginç olur diye düşünüyorum. Hmm. Yalnız bu çoraplar beni rahatsız etti. Kötü duruyor. Bir dakika bekleyin. Bunu da çıkarayım geleyim. Gerçekten siyah çorap giyseydim daha iyi olacaktı. Arada bir ton giyeyim dedim. Her şey arada kalınca olmadı. Nereden nereye değiştim şimdi. Gerçi kadifeyle böyle giyilmez. Kadifeyle çorap giyilir ama bu sefer de böyle olsun bakalım. Bu sefer daha beğendiniz umuyorum.
Evet, ben artık bir an önce masala başlayayım. Ah, Safran Tüccarı'nın öyküsü. Yok, bu da kısa. Evet, başlıyorum. Bir türlü yerleşemedim. Yeni sistem kurmak her zaman zor oluyor. Birazcık geriye gidelim. Biraz aşağıya. Evet, şimdi olacak. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskiden kentin birinde bir fırıncı yaşarmış. Bu fırıncı her sabah erkenden hamuru yoğurur, pişerken yanan ekmeklerle sağa sola dökülen hamurları toplar, balıklar yesin diye götürür, ırmağa atarmış. Bir gün şehre gelen gergin bir tüccar pazar yerinde yüksekçe bir taşın üstüne çıkıp kendime bir uşak arıyorum demiş. Ayda 100 tümende para vereceğim. Üstelik ilk 40 gün hiç iş yapmayacak. 40. günden sonra da sadece 2 saatçik çalışacak. Fırıncı daha iyi para kazanacağını düşünerek gidip bu tüccarla anlaşmış. Gerçekten de 40 gün boyunca hiçbir şey yapmamış. Tüccar da ona gayet iyi davranıyormuş. 40 gün sona erdiğinde tüccar birkaç katırla çuval alıp hadi gidiyoruz demiş fırıncıya. Yola çıkmadan bir inek kesip derisini yüzmüşler. Hayvanın etini derisine sarıp katırlara yüklemiş, yola koyulmuşlar. Bir dağın eteğine geldiklerinde dinlenmek için, karınlarını doyurmak için oturup bir ateş yakmışlar. Sonunda evet, ateş çıkması iyi oldu. Tüccar inek etini sardığı derinin içinden çıkarıp deriyi de fırıncıya vererek şunun içine bir gir de bak bakalım yırtık pırtık bir yerleri var mı demiş. Fırıncı derinin içine girer girmez tüccar onu içeride tor top edip bağlayıvermiş. Eti de kokusu kuşları çeksin diye ateşe atmış. Çok geçmeden koca bir kuş gelmiş, inek derisinin içindeki fırıncı ile birlikte inek derisini içindeki fırıncı ile birlikte kaldırıp dağın tepesine götürmüş. Burada deriyi gagalamaya başlamış. Ancak fırıncı kuşun gagasının açtığı deliklerden birinden elini kolunu dışarı çıkarınca korkup kaçmış. Fırıncı zar zor kendisini deriden dışarı çıkarmış. Efendim diye bağırmış tüccara. Nasıl ineceğim ben şimdi buradan? Önce mücevherleri aşağı gönder demiş tüccar. Sonra ben sana nasıl ineceğini anlatacağım. Fırıncı ilk başta hiçbir şey anlamamış. Deli herhalde bu. Şu başıma gelenlere bak demiş. Ancak o sırada sağa sola bakınırken gerçekten de yerlerde koca koca mücevherler olduğunu görmüş. Bunları alıp aşağı atmaya başlamış. Tüccar da aşağıdan bu mücevherleri yakalıyor, çuvalları doldurup katırlara yüklüyormuş. En sonunda fırıncı tekrar seslenmiş yukarıdan. Nereden ineceğim şimdi ben? Bak şimdi diye başlamış tüccar da yukarı doğru. Yanında yörende ölü bir adam olacak. Gördün mü? Gördüm, ne demek şimdi bu diye sormuş. Hiçbir şey anlamayan fırıncı. Bu oradan aşağı inen bir yol yok demek. 2 saatlik mesain bitti. Sen de ölüp gideceksin o adam gibi orada. Etini kargalarla akbabalar yiyecek, kemiklerin de orada öylece kalacak. Daha sonra kadırları çeke çeke oradan uzaklaşmış.
Fırıncı düşünmüş, taşınmış. Burada beklersem akbabalara yem olacağım. Kendimi şuradan aşağı bırakırsam gider şu ırmağa düşerim. O zaman da balıklara yem olurum. Bu daha iyi bir ölüm olur herhalde demiş. Irmağı iyice görebileceği bir yer bulup kendini aşağı atmış. Ancak adam suyun içine düştüğünde balıklar bunun kendilerine her gün ekmek veren kişi olduğunu anlamışlar. Hemen sırt sırta verip bir sal oluşturmuşlar. Adamı sırtlarına alıp ırmağa geçirmiş, kenarda güvenli bir yere bırakmışlar. Ya şöyle bir şey var, ırmağa falan düşünce ya da denizdeyiz yani biz şey oluyoruz. Balıklar yemiyor ki bizi yani denizdesin diye balık yiyecek diye bir şey yok. Eğer yani pirana falan yoksa balık seni niye yesin ki değil mi? Fırıncı düşünmüş taşınmış. Burada beklersem evet akbabalara tekrar şeye girmeyeyim. Adam böylece kurtulmuş. Eski işine geri dönmüş. Aylar sonra bu gezgin tüccar yine peyda olmuş şehrin çarşısında. Aylık 100 tümene çalışacak bir uşak arıyorum diye konuşmaya başlamış yine. Ya şunun tüyleri böyle dokundum ya ağzıma girdi. Dilimin ucundan çıkarmaya çalışıyorum. Bu da neye yol açtı bende biliyor musunuz? Yani böyle dilimin ucundan böyle tüyleri çıkarmaya çalışmak. Hani böyle bir yakınlaşmada yakınsınızdır. E, Ama böyle öpüşürken falan dilinize tüy gelir, bir şey gelir, saç gelir, bir şeydir. 2 saat ara verirsin böyle, dur şunu bir şey var falan deyip çıkarmaya çalışırsın. Aklıma o geldi. Nasıl bir çağrışım? Yani benim de aklım bir değişik çalışıyor. Neyse evet aylık 100 tümene çalışacak bir uşak arıyorum diye konuşmaya başlamış yine. Fırıncı tüccar onu tanımasın diye hemen yüzünü karaya boyayıp üstünü başını yırtmış. Tüccarın yanına gidip ben olurum sana uşak demiş. Böylece 100 tümen parayı alıp onun peşine düşmüş. Aradan 40 gün geçince tüccar yine bir ineği kesip yanına katırları alıp fırıncı ile birlikte aynı dağın eteğine gitmiş. Orada bir ateş yakıp yine fırıncıdan derinin içine girip yırtık var mı diye bakmasını istemiş. Efendim benim gözlerim iyi görmez demiş fırıncı bunun üzerine. Önce siz bir gösterin bana delikleri nasıl bulacağım, nereye bakacağım, ben de ona göre bakayım. Tüccar oflaya puflaya derinin içine girince fırıncı ipi aldığı gibi adamı derinin içine tortop edip bağlamış. Hemen ateşi atmış, aynı koca kuş gelip deriyi dağın tepesine çıkarmış. Tüccar dağın tepesinde zar zor deriden dışarı çıkınca fırıncı aşağıdan bakmış, bağırmış. Tanıdın mı beni efendi? Aylar önce o dağın tepesinde ölüme terk ettiğim fırıncıyım ben. Sen gidince o dağdan tek başıma indim. Yani iniş yolunu bir tek ben biliyorum. Şimdi yolla bakalım oradaki mücevherleri bana, ben de sana iniş yolunu göstereyim. Tüccar çaresiz mücevherleri tek tek aşağı atmış. Fırıncı da bunları alıp katırlara yüklenmiş. Haydi demiş daha sonra, şimdi bana yolu göster. İster orada kalır akbabalara yem olursun demiş fırıncı bunun üstüne. İstersen de gider kendini aşağıdaki ırmağa atarsın. Artık gerisi sana kalmış. Dağdan yürüyerek, tırmanarak inmenin bir yolu olmadığını düşünen tüccar, ırmağa atlarsa fırıncı gibi kurtulabileceğini düşünmüş. Hiç tereddüt etmeden aşağı bırakmış kendini. Ancak ırmakta fırıncı gibi onu bekleyen dostları yokmuş. Suya düştüğü gibi boğulmuş, ölüp gitmiş. Fırıncı da çuval çuval mücevherlerle evine dönüp her gün yemek pişirmeye devam etmiş. Her gün ekmek pişirmeye devam etmiş. Balıkların payını da bir gün olsun unutmamış. Yani tamam güzeldi. İyilik yapan iyilik bulur falan gibi bir masal diyebiliriz. Thank you. Ya bazen şey geliyor bana.
bazı masallar. Yani bazıları daha sürükleyici oluyor, bazıları çok şey geliyor. Birazcık daha azıcık sohbet edelim. 5 dakika, belki birkaç soru alabilirim. Ondan sonra yayını yavaş yavaş kaparım. Birazcık yukarı. Ayağımın altına top geldi. Yani dağınıklığım. Belki üyelik yayınımda biraz topla falan oynarım. Topu sıkıştırma falan hareketleri. Evet, soru alayım dedim. Biri diyor ki abla ayaklarına hiç masaj yaptırdın mı? Tabii ki yaptırdım, yani soru böyle bir soru olabilir mi? Evet. Ah, yani dedim ya, başka şeyler falan da düşünüyordum ama şu an hemen bunu yapabildim ama biraz daha değişik şey yapabilirim ama ben de burada çok rahat oturamıyorum çünkü yaslanamıyorum. Diğer koltuklarım daha rahat tabii ya da bir tekli koltuk falan. Başka tür bir düzenek de yapabilirim yine. Şimdilik böyle yaptım. Ara ara böyle sürprizleri seviyorum. Yerli Sharon Stone. Teşekkür ederim. Saçlarım ama saç renk tutmuyor. Keşke saçlarımı bir değişik bir taratsaydım dedim de bugün ama şey bulamadım. Var mı soru? Ay, soru cevaplara bak. Evet, bugünlük çorap tanıtımı değil, çorap provası devam edeceğim. 15 günde bir çekiyorum, yüklüyorum ama imparator üyelerim oluyor tabii ki bunlar. Şimdi aslında şeyi de değiştim, savaşçı üyelikte ama artık yani savaşçılar kıdemli savaşçıya gelsin yavaş yavaş. Yani savaşçı kalkacak, kıdemli savaşçı olacak. Sonra tekrar onun adını savaşçı yaparım zaten. Patreon üyeliği, aslında yeni bir Patreon üyeliği yapacağım. Büyük ihtimalle haftaya girebilirim. Çünkü bu hafta ben o kadar çok, hani ne derler size, böyle bürokrasi işleri, ıvır zıvır işler, elektronik işleri, evde bir şey kurma işleri, bir yerdeki temizliktir, oydu buydu, o kadar çok işle uğraştım ki. Ama böyle düşünün, 40 tane ufak ufak iş beni ambale etti diyordum da bir anda dedik kaldım. Neyse. Yani beni biraz fazla yordu. Biraz açıkçası sinirlerim de bozuldu. Dün de biraz rahatsızlandım, aslında bir üyelik yayını yapacaktım. Patreon üyeliği için Karolin Fişekçi Ekstra diye bir üyelik koyacağım. Orada bir haftada bir canlı yayın yaparım. Birkaç ekstra şeyler olacak. Diğeri ise YouTube'daki YouTube'daki İmparator üyelik ve Savaşçı üyelik, tüm üyelik yayınlarının tekrarı olan bir üyelik. Arada bir iki sürpriz dokunuş da yapıyorum. Hayır, hiç çamaşır provası düşünmüyorum. Deri çizmeler olabilir. Yani deri çizme, yani neden olmasın? Yayının sonunda öpücük istiyorsunuz. Evet. Gecelik provası. Belki olabilir. Gecelik provası olarak yapmıyorum. Zaten bazen gece yayını falan yaptığım zaman gecelikle sabahlıkla açtığım oluyor. Yani ben de çok da şey yapmayabilirim. Dedim ya size, o Patreon için daha bazı şeyler daha uygun. Ekstra terlik provası olur. Neden olmasın? Ayakkabı provası zaten yapıyorum. İşte böyle. Birazdan yayını kapatacağım. Büyük ihtimalle bu yayında da sıkıntı verecek YouTube. Bakalım, reklam almayacak. Evet. Bugünkü masal gecesi burada bitti.
Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Yeni düzenekler deniyorum. Sürprizler yapmak istiyorum. Bunun etkileri, oluyordur. Eee, Büyük ihtimalle bu hafta içi de bir masal, canlı yayını yapacağım. Masal okurum diye düşünüyorum. Bu kadar düzenek kurmayabilirim ama. Onun sözünü vermeyeyim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Baybay. Yayından sonra kıdemli savaşçılar ve imparator üyelerime canlı yayın geliyor. Baybay, görüşürüz.